Bugün neyle birlikteyim? 1968 Dodge Charger RT. Hızlı ve öfkelinin vazgeçilmezi. Gördünüz mü arkadaşlar görüntüleri? Sadece Hızlı ve Öfkeli'den ibaret değilmiş, değil mi? 1968 yılının Bullitt filminden bu görüntüler ve de Steve McQueen'in gerçekten müthiş bir oyunculuğuyla ve de 1968 Dodge Charger ve Ford Mustang GT'nin inanılmaz takip sahneleriyle süslenmiş bir film. İşte o filmden sonra zaten Dodge Charger tanıtım yılıyla birlikte dünyada tavan yaptı. Zaten birinci jenerasyonu vardı, çok meşhur değildi. Sonra bu gördüğünüz ikinci jenerasyonla insanlar Dodge Charger'ı inanılmaz bir şekilde tanıdı. Bir de şöyle bir şey var. Bu aracın hedeflerinden bir tanesi de NASCAR'da başarılı olabilmesiydi. Zaten farklı versiyonları var. Bilirsiniz arkada dev spoilerı olan Daytona modeli var. İşte tamamen NASCAR odaklı yapılmış ve yol versiyonu olan bir araçtı. Hızlı ve Öfkeli de daha ilk bölümde, yani 2001 yılında yayınlanan bölümde hatırlarsanız Dominic Toretto ne yapıyor? Brian'a aracı gösteriyor, babamın aracıydı vesaire diye. Sonrasında da filmin final sahnesinde Supra ile ne biçim kapışıyorlardı arkadaşlar. Hatta böyle burnu kalkıyordu falan ama onlar gerçek değildi. Altta bir mekanizma vardı. Ama aracın tabii gücünü vesairesini vurgulamak için bunu yaptılar ve de müthiş, hepimiz arkadaşlar 2001 yılı diyoruz, neredeyse 20 yıl olmuş, hayran olduk bu arabaya. Zaten sadece o bölümde değil, daha sonrasında birçok bölümde farklı versiyonlarıyla da kullanıldı. Nedir? Mesela bizim aracımız 68 ama mesela 69'u var, 70'i var. Bunların panjurları ve arka kısımları değişik. O sizin ilk bölümde gördüğünüz araç mesela 70 modeldi. En özel modeli bence, tabii hepsi birbirinden özel, bu 68'ler. Hem daha az sayıdalar, hem ilk üretilen versiyon olması, hem de arka stop grubunun yuvarlak olması arkadaşlar. Sonra düze çevriliyor. O yüzden bu 68'lerin yeri bambaşka. Ama bitmedi. Bir de ne var? Bakın RT. Road Track. Nedir? Yol ve pist diyebilirsiniz. Yani bu araçta özel bir paket var. Motoru güçlü. İşte mesela XS uzantısı var. Daha doğrusu başında şasi numarasının. Bunlar işte oradan bakıldığı zaman arkadaşlar modelin RT olduğunu gösteriyor. Bu aracın kaportasında macun bile yok. Sadece üzerinde bir boya yapılmış. Normal halinde işte kaportayı koruyabilmek için. Onun dışında bu gördüğünüz kromları, aracın aktarma organları, süspansiyon sistemi, içerisindeki yırtık koltukları bile ilk gün çıktığı koltuklarla Amerika'dan ithal edilmiş ve direkt sahibi neyse, ne kullandıysa o şekilde duruyor. Motorunu rektifiye etmişler. Ayrıymış motoru Türkiye'ye getirdiklerinde. Bu arada üzerinde bir Texas pulu gibi bir şey var. 1983'e ait. O yüzden uzunca bir süre öyle muhafaza edildiğini ben düşünüyorum. Yani oldukça orijinal kalmış bir örnek. Bunu isterseniz güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Hele ki antik garajdaysanız, bu kadar güzel araçlarınız varsa, her türlü olanağınız varsa belki de dünyanın en iyi örneklerinden birini yaparsınız ama buna gerek duymuyorlar. Bu aracı bu dokusuyla, bu haliyle, bu orijinalliğiyle muhafaza etmeyi tercih etmiş. Şimdi herkesin aklında şu var. Bu aracın fiyatı acaba ne kadardır? Geçtiğimiz günlerde antik garaja bir beyefendi gelmiş, Amerika'da yaşayan bir Türk, ve demiş ki böyle bir aracın Amerika'daki toplanmış fiyatı 200 bin dolar. Ben diyelim ki böyle bir şey buldunuz ve hediye ettiler size, Türkiye'ye getireceksiniz. Sadece 105 bin dolar arkadaşlar, bu araca siz bir vergi ödüyorsunuz. Ve de bunun Türkiye'ye getirilme işte gemi masrafı var konteynerla. O da 5-10 bin dolar arasında diye tahmin ediyorum. Yani 110-115 bin dolar sadece bedava bile verseler bunu getiriyorsunuz. Şimdi Amerika'da bu kondisyonda, bu orijinallikte bir Dodge Charger 68 de 100 bin dolar civarında deseniz, yani sadece 200 bin dolar bu aracın bu haliyle restorasyonsuz hali. Şimdi gelin düşünün, 200 bin dolar, 8 liradan deseniz aşağı yukarı 1,5-2 milyon lira bitmiş haliyle belki daha fazla bir fiyat olabilir bu gördüğümüz Dodge Charger. İşte klasikler içinde o kadar
değerli, önemli bir araç. Bulması da dediğim gibi 68'in çok zor. Bir de Türkiye'deki bu aracın sayılarından bir bahsedeyim. 2 tane 68 var bu araç. Bir tane bordosundan olduğundan bahsettiler. Yapılıymış galiba o araç. 3 tane 70 model var, 4 tane de 69 model var. Yani Türkiye'de 9 tane olduğunu biz araştırdık, bilenlere sorduk, öyle gördük. Yani 9, hadi bilemediğiniz bir tane de sürpriz kenar köşe Zula'da olsa 10 tane araç var arkadaşlar Türkiye'de Dodge Charger. Boyutlarını da merak ediyorsunuz. Çünkü gerçekten dev gibi ve tam bir American Muscle, böyle kaslı Amerikan arabası, işte onların bir söylemi var ya. Bakın şu burnunun uzunluğunu aracın, motor kaputu işte neredeyse 1.80, şu kadar bir motor kaputu var. Genişliğini hemen söyleyeyim. Yine bakın 2 metre yakın bir genişliği var ve uzunluğu da 5.3 metre. 5.3 metre uzunluk, 2 metre genişlik demek bir S-Class Mercedes uzunluğunda ve genişliğinde bir araç demek arkadaşlar. Ve de 1968 modelden bahsediyoruz. İşte o Amerikan araçlarının en iyi olduğu, böyle en revaçlı olduğu zamanlara ait bir araç. Hatta arkasına gelmişken bu aracın en karakteristik, en güzel yerlerinden bir tanesi de arka tasarımı. Bu vinil tavan bakın nasıl güzel bir şekilde iniyor. Çamurluklar böyle ciddi, belirgin bir şekilde geniş ve gömük bir arka cam. Hakikaten müthiş bir tasarım. Dodge Charger'ı özel yapan detaylardan bir tanesi de bu. Bir de ne demiştik? Arka stoplar. Bu arka stoplar işte sadece 68 modelde bu şekilde yuvarlak. 69'da daha farklı, 70'te de daha farklı. 69'da hem önde hem arkada böyle bir çizgi koyuyorlar. 70'te onu kaldırıyorlar. 70'in önünü 68'e benzetiyorlar. O yüzden böyle baktığınız zaman önleri 68'de 70'in benzer ama 69 ikisi de ön ve arka olarak diğer modellerden daha belirgin farklılıkları olan bir araçtır. Bagajın yanına kadar geldik. Amerikan araçlarına bagaja bakmadan olmaz. Evet arkadaşlar bakın dev gibi, şöyle 3 ceset sığar misali kafama göre direkt bir orantı vereyim size. Amerikan araçlarının olmazsa olmaz böyle repliğidir bu. Burada dikkat çeken noktalardan bir tanesi benzin depo kapağı ve bakın borusu buradan depoda şu şekilde aşağı iniyor. Bir de şimdi hemen dikkatinizi çekmiştir. Bakın boya rengi içte ve dışta belirgin bir şekilde farklı. Bu aracın orijinal boyası. Dıştan bu araç Türkiye'ye geldiğinde, antik garajı henüz daha gelmediği zaman dıştan böyle bir boyanmış. Bu normal koruma sağlayabilmek için muhtemelen. Sonra antik garaja gelmiş. O antik garaj satın almış aracı. Ve de şöyle baktığınız zaman paslanması çok az. Belirgin bazı yerlerde var. İşte bagajın tabanında biraz var. İşte birkaç yerinde var. Ama dediğim gibi böyle 52 yıl, yani yarım asırın üzerinde bir yaştaki araç için hakikaten harikulade kondisyonda. Bu ütü izi kapıların yanına geliyor. Şurada bu şekilleri oluşturuyor arkadaşlar. Burası geniş bir şekilde çamurluklara doğru genişliyor ve de tabii ki de Charger yazımız. Bu aracı en özel kılan şeylerden bir tanesi ve de vinil tavanlı. Tavanı da orijinal, kapalı da muhafaza edildiği buradan belli oluyor bakın. Aksi takdirde bu çatır çatır çatlardı. Öyle çok dayanıklı bir şey değil vinil tavanlar. Mevsim şartlarından fazlasıyla etkilenen bir şeydir. Mesela B sütunsuz bir tasarım gördüğünüz gibi. Burası içine girdiği zaman tamamen açık, B sütunsuz bir yapı ortaya çıkıyor. Jantlarından bir bahsetmek istiyorum dışındayken. Normalde bakın sıfır lastikler var. Normalde bu araçta 14 jant vardı ama yine Magnum jant, orijinal jantıydı. Hatta biz bir fotoğraf koymuştuk Instagram'a, o jantla duruyordu. Ancak 15'e, jantların durumu çok iyi olmadığı için 15'e çevirmişler. Yine orijinal, aynı tarz Magnum dediğimiz gibi. Bunu ilk Amerika'dan getirmeye çalışmışlar ama bir hesaplanmış işte TSE'ye girmesi gerekiyor. Bir 5. jantı getirmeleri gerekiyor yanda. Neden? Çünkü testleri yapılıyormuş. Kesiyorlarmış, bakıyorlarmış, eğiyorlarmış, büküyorlarmış TSE'de. O nedenle Türkiye'de arıyorlar arkadaşlar. Bu jantları buluyorlar çıkma olarak ve de böyle 8-9 bin lira gibi yaklaşık fiyatlarla alıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu jantlar da o kadar böyle revaçta ve insanlar tarafından
aranan jantlar olmasıyla dikkat çekiyor. Ben bu çizgiden devam ediyorum. Hakikaten önemli çizgileri var. Bir de bu öne doğru gelirken bu çizgi bakın şöyle daralıyor. Burada bir çıkıntı yaratıyor. Aynen devam ediyor. En arkadan başlayıp buraya kadar gelen panjurundan bahsettik. İşte ilk jenerasyonda 68'lerde kullanılan panjur bu. Daha sonra bu ortada bir ayraç oldu. Arkada da eklediler, söyledik. Sonrasında yine eski düzene dönüldü ama şöyle yatay çizgiler eklendi 70'lerde mesela. O yüzden 3 seneye ait modellerinde ön ve arka tasarımları farklı. Ama burada dikkatinizi bir şey çekmiştir. Nerede bu arabanın aydınlatma grubu değil mi arkadaşlar? Bakın yok. İşte Charger'ın kendine has özelliklerinden bir tanesi bunlar böyle dönüp açılıyor. Otomatik olarak, elektrikli olarak. Yani normalde bu pop-up farlar vardır biliyorsunuz. İşte burada da böyle bir pop-up tarzı far kullanılmış. O da güzel. Bir Dodge Charger'da o DV8'i görmeden olmaz. Hemen bakın arkadaşlar. Şurada açıyorsunuz, mandal açılıyor. Şurada da hop, bunu çekiyorsunuz bakın. Şöyle bir mekanizma var. İkili bir mekanizma var motor kaputunu açmak için. Kıpkırmızı motorumuz 440 Magnum. Yani bu bir Magnum motor ve 440 da kübik inç olarak hacim söylüyor. Yani bu araç 7.2 litrelik bir V8 motor. Geleneksel bir Amerikan bloktan egzantrikli yani OHV, atmosferik ve karbüratörlü bir motor. İşte 4 barel dedikleri olay, 4 boğazlı bir karbüratörü var arkadaşlar. Gücü de 380 PS. Yani o döneme göre düşündüğünüz zaman çok güçlü bir motor. 650 Nm'de tork üretebiliyor bu dev motor. Aracın ağırlığı da 1700 kilogram civarı. Mesela aynı dönem bir de opsiyon varmış. 7 litrelik bir Hemi opsiyonu varmış. 426'lık motor diye geçer. O motor bundan yaklaşık 40 PS daha güçlüymüş. Aracın sıfırdan 100 km bölü hızlanması bu motorla 6.6 saniye civarında ve maksimumda 220 km bölü saat hıza kadar çıkabiliyor. 52 yıl önceki bir araçtan ve 60 yıl öncesinin teknolojisinden bahsediyoruz. Sallanıyor. Motorumuzu da çalıştırdık arkadaşlar. Şimdi sürüş vakti, aracımızı buradan aşağı indireceğiz. Nasıl? Şimdi görün bakalım. Sıfır 100 hazır mıyız? Wow. Müthiş ama frenler böyle şey yapıyor. Yetmiyor yani. Tedirgin ediyor, yetmiyor. Ya bu farklı bir şey, gerçekten öyle yani. Gerçekten çok farklı. Wow, çok iyiydi be.
Arkadaşlar bu inanılmaz bir şey. Yaptığım hızlanmaları gördünüz. Şöyle söyleyeyim, bu kadar kuvvetli, böyle ciğerden hissettiren, bu torku böyle sırtınıza hissettiren inanılmaz bir araç. Mustang'lerde kullandım çeşit ama bu aracın kullanımı da kolay. Bu arada Mustafa, seni tanıtmadık. Arkadaşlar Mustafa aslında Hummer testimizden hatırlarsınız. Evet. Pil makinenin Hummer'ları Antik Garaj'da kendisi bize eşlik etmişti. Antik Garaj'ın müdürü arkadaşlar. Şimdi yine eşlik ediyor ve çok efsane bir araçla yapıyor. Ve araç bize geçen yıl geldi. Geçen yıl Ocak ayında geldi. Motoru, şanzımanı sökük halde geldi bize araç. Biz ilk olarak motoru, şanzımanı toplattırdık. Aracın fren tertibatını yeniledik. TSE'ye gönderdik. TSE'den onay aldıktan sonra muayene için TÜV TÜRK'e götürdük. İlk denemede geçti, yani muayeneden geçti. Ondan sonra plakasını çıkardık. 2019 TÜYAP'ta fuara götürdük. En çok ilgi çeken arabamız buydu. Yani 12 tane araba götürdük. Herkes bununla resim çekindi. Klasik Araç Festivali'nde Tabii, diyorsun değil mi? aynen. Yani en çok ilgi gören aracımız buydu. Araçta hiç oynanılmamış, tamamen orijinal. Yani arabada gram macun yok diyebilirim. Çok iyi saklamışlar Amerika'da. Yani, Texas'ta bu arada tabii, şeyi var. Yani emsal yok diyebilirim. Toplandıktan sonra da, yani toplanmaya bile ihtiyaç yok. Böyle bile geziliyor, görüyorsunuz. Kesinlikle. Toplandıktan sonra da birinci sınıf bir araba olacağı kesin yani. İnanılmaz. Yani şu haliyle bu araba bunu veriyorsa, Tabii. toplandıktan sonra frenleri Yani beni birazcık böyle efsane tedirgin olur. etti hızlanmadan Yani, sonra. dediğim gibi onda dört tarafı da disk yaptığınız zaman frenlerde de bir sıkıntı olmaz. Motorun şeyine gücü yetmiyor, frenin, öyle söyleyeyim yani. Yetmiyor. Evet, bu araç 1700 kilo bu arada. Evet. Ve de bu 380 PS güç bence bu arabaya fazla, biliyor musun? Fazla. Çok büyük bir güç gibi görünmüyor günümüz koşullarına göre. Kasa hafif kalıyor değil mi? Ama o kasa kesinlikle hafif. Bir yerden sonra o koptuğu zaman ya inanılmaz, böyle turbo murbo hikaye, o sesle birlikte Tabii. olan hızlanma var ya, beni benden aldı. Yani Efsane boşuna yani. filmlerde bu kadar böyle yıldız olmuş bir araç değil bu. Doğrudur. Evet. Felaket bir şey yani. Bu arada mesela içinden bahsetmedik. Evet. Arkadaşlar içi de aynen Fabrikadan Mustafa'nın çıktığı gibi. söylediği gibi fabrikadan çıktığı gibi Fabrikadan duruyor. çıktığı, hiçbir şey Mesela ellenmemiş. arka koltuğun derileri pırıl pırıl. Hiçbir sıkıntı yok. Senin taraf Biraz daha %80'i bir yerinden patlamış. Burası darmadağın olmuş. Güneş orası daha çok görmüş, öyle söyleyeyim. Doğru, güneş görmüş burası. Evet. Çatlamış. O tarafta da var çatlak ama arka taraf çok diri kalmış gerçekten evet. de. Ya benim çok hoşuma gitti. Kokpit çatlamış. Eyvallah ama yani hiç restore olmamış 52 yaşında bir araçtan bahsediyoruz. Doğrudur, evet. Acaba 30.000 mil gösteriyor. 30.288 bu orijinal mili mi, ne dersin? Yani şimdi Amerikanların genelinde, yani bizim araçlarımızın çoğunda böyle 50 binlerde, 60 binlerde görüyoruz mili, ama yani tabii orijinal olup olmadığını bilmiyoruz milin. Bir ya da iki kez 60 dolar. Yani en Yani. fazla 200-300 bin kilometredir diyorum En ben. en fazla. Evet. Yani kokpit yapısına baktığımız zaman öyle karmaşık bir şey yok bu arada. Yok. Sonradan bu araçlar böyle lüks kupelere dönmüş. Bayağı bir karışık hale gelmiş koltuk vesaire. Tamamen sade. Aynen. Sürüş odaklı yapmışlar aracı. Yani yormuyor insanı. Evet, hiç yormuyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Benim bu Amerikanlarda en zevk aldığım araçlar kullanırken Eldorado. Mesela 60 bin lira Eldorado testi yapmıştık. Konforlu Daha araç. öncesinde kullandım. Ya Mustang'de kullandım mesela 69-70, ama bu aracın bir yumuşaklığı, bir daha bir kolay kullanımı var. Evet. Onu söyleyebilirim. Ya diğer kupe araçlara göre içi çok ferahtır bunun mesela. Çok, arka Mustang'de taraf falan falan da. mesela daha basık olduğu için insan, ama bu çok ferahtır arkası. Kesinlikle. Düdüğü çalışıyor mu? Kornası. Çalışır. Bakayım. Muayeneden geçti, yani öyle söyleyeyim. Yani Çok iyi. bütün aksamı, sinyalinden sileceğine, işte cam, su şeyine kadar çalışıyor. Kusursuz yani. Yani tek seferde geçti. Yeni model araçlar bile takılıyor muayenede, biliyorsunuz. Takılıyor, doğru, bu geçmiş. Plaka da çok şekil. 68 bu arada. Yani. 1968'de bitiyor. Tam Mehmet abi herhalde. Tabii. Çoğu arabamızın plakasının sonu kendi yaşıdır, yani kendi üretildiği yıldır. Evet, o da güzel bir detay. Ben hemen içinden bahsedeyim. Dediğim gibi bir basitlik var arkadaşlar. Böyle sürüş odaklı tamamen. Şu tarafta ikili bir saat var. İçinde normal bildiğimiz zaman saati. Ortada mil bazında, mil biriminden hız. Sağ tarafta ve şuradan devam ediyor. Çeşitli işte akü vesaire, Yağ şarj, basıncı, yağ hararet, basıncı, benzin hararet, göstergesi. onlar var. Burada işte açılır kapanır gösterdik arkadaşlar, bakın. Şöyle açalım kapatalım. Lambalarımız var. Şarjına özgü. Böyle Evet. kapakları pop-up gibi. Kendi içine açılıyor. Çok orijinal bir
Kalorifer. havalandırma sistemimiz var. Air condition da var bu arada. Evet. Evet, o da çok güzel. 52 yaşında. Teybimiz orijinal, yine böyle blok halinde, kendi şeyi belli. Doğru. Her şey çok güzel. Şu kısımlar yumuşak bu arada. Bir şey söylemeyi unuttum ben anlatımda. 3 ileri bir otomatik şanzımanımız var. Doğru. Ve bu araçlarda 4 ileri manuel şanzımanlar da kullanılmış. Evet. Onu da söyleyeyim ama tabii böyle bir şey ben otomatik kullanmayı tercih ederim. Çünkü atar, evet. alışık olmak lazım. Bu tavan Çok burası da- orijinal kalmış. Yani Evet, burası da mı söktürmemeyi orijinal ya? düşünüyoruz. İnanılmaz. Tabii. Yani biz bunu söktürmemeyi bile düşünüyoruz yani. Hani koltukları yaptırıp tavanda, çünkü hiçbir şekilde deforme yok ve kurumamış, daha böyle yumuşak yani. Yumuşak, inanılmaz yani. Şunlar falan, bunlar falan bak, güneş görmeyen yerler Evet. nasıl şey yapmış ama mesela şuralar gitmiş, güneş görmeyecek araba Evet, yani. aynen öyle. Büyük ihtimal boyasında da biraz sıkıntı var. Hem ondan Oldu. işte çatlatıyor. İçlerinde bunların köpük olduğu için zamanla sertleşiyor. Şurada bir saklama gözü var. Sen şöyle basıp açtık. Evet. O da büyük, güzel bir göz. Şurada havalandırmalar falan var, böyle kanallar. Şu charger yazıları çok güzel. Kapılarda karşılıklı 2 tane. Elle açılıyor camlar bu arada. Ayna kumandası çok güzel. Evet. Şuradan yapıyorsunuz. Şu şekilde ayarlıyorsunuz. Minicik bir aynası var. Yani kıssadan ise bu filmlerde inanılmaz bir sükse yapsa da hakkını vermiş bir araç. Doğru. Gerçekten. Zaten günümüzde çok değerli, bahsettik. Sizin nedir planlarınız mesela bu araçta genel olarak? Var mı? Valla şöyle söyleyeyim, yani bizde araç çok olduğu için buna ne zaman sıra gelir onu bilmiyoruz. Mehmet Bey'in tabi kendi projeleri var kafasında, nasıl bir şekilde toplatacak, belki bu şekilde saklayacak, bilemiyoruz onu. Ha, Çünkü evet. yani böyle kendisi geziyor bu halde. Gezilmez mi Tabii ya? kendisi biniyor. Belki bu şekilde orijinalde koruyar. Çünkü kapalı yerde kaldığı için bundan fazla daha zarar görmez bu araç. O şekilde saklama ihtimali de var. Evet, bence saklasın bunu Mehmet abi Evet. ya. Saklasın. Yani- Mehmet abi saklasan mı ya, bu inanılmaz bir şey. Yap bunu sen Mehmet abi yani, değil mi? Yani Şuradan bir hızlanma yapmadık. Bir de şuradan yapalım mı? Bak şimdi. 35 milden ya Efsane, Mustafa, bu inanılmaz bir şey, inanılmaz yani. Yani böyle toplayıcı, adamı koltuğa yapıştırışı, o pedalın altındaki titreşim. ve böyle farkındaysanız hiç sert vurma yok, böyle çok yumuşak. Yok, bir de şey yapmıyor bak, direksiyonu mesela normal öyle böyle asılmıyorum yani, direksiyona gayet rahat, gayet yumuşak, her şey kararında bir araç. Ama mesela beni böyle bastıkça da korkutmuyor değil, bu frenlerinden, işte yapısından insanı böyle Biraz V8 korkutuyor. motorun her vidasını titreşimiyle hissettirip böyle korkutan bir araç. Hatta bu 1. bölümde Hızlı ve Öfkeli'nin Aha. Toretto diyordu ki, ya diyordu ben buna korkuyorum kullanmaya, beni ürkütüyor falan böyle. Doğru. Brian'a bakıyorlardı. Hakikaten arkadaşlar çok ürkütücü ama bir o kadar da böyle insanı gaz Doğru. vermeye böyle zorlayan bir araç. Bir de trafikte şimdi çok Tabii. meraklı insanlar var. Çok. Video çekeyim, fotoğraf çekeyim derken sizi tehlikeye atabiliyorlar. Evet, kesinlikle. Ve de burada ne zaman görecekler bir daha? Düşünsene. Doğru söylüyorsun. Ankara'da bir tane 69 mu vardı? Evet, bir 69 Bir var. 68 var, 69. İstanbul'da bir 68 var. Zaten Türkiye'de 2 tane. Evet. Başka var mı senin böyle bildiğin? Benim bildiğim yok. Benim bildiğim bir müşterimizde 69 var. O da güzel bir araç. 68 bizde var. Kendisi de bunu çok seviyor, 68'e. Yani kendisi de koyar 69 var ama diyor ki keşke 68 bende olsaydı diyen birisi. 68 daha güzel Evet, görünüm evet. olarak. Yani herkesin zevki kendi arkadaşlar. Saygım sonsuz. Ama bir 68 daha bir deli bir araba gibi sanki görünüm olarak falan. Evet. Sizin sanayinin içinde bir kasis görmüştüm ya. Bir bizim şu meşhur kasis testlerinden yapmak lazım ha. Şu anda da bir üst geçitteyiz arkadaşlar. Böyle 180 derece döndürüyor bizi. Şöyle gaza bastım mı arka şurada gibi hissediyorum, biliyor musun? Evet, atıyor. Öyle bir olay var. Çok güzel ya. Çok güzel, çok. Vitesleri de güzel atıyor burada. Evet, tık hiç tık. hissetmiyorsunuz bile. Hissettirmiyor gerçekten. Yani mekaniğine dokunmadınız mı siz bu arabanın ha? Mekanik olarak yani alt takımda hiçbir şey yapmadık. Biz bunun
Dediğim gibi radyatörünün bakımını yaptırdık. Motoru rektif ettirdik. Şanzımanında yapılacak işler vardı. Onları hallettik. Süspansiyon vesaire, Onlara- aktarma. Bir egzoz değişmiş galiba. Egzozuna krom egzoz güzel bir yaptırdık. krom bir egzoz yapılmış. Evet. Evet. Frenlerine dediğim gibi fren merkezini falan değiştirdik. Balataları yine o şekilde. Yine bir 180 dönüşümüz var burada. Güzel. Yani bu araca böyle bir de hakim olan insanlar olsa, böyle mesela adam diyelim ki bu aracı Dominic Toretto gibi böyle sürekli kullanıyor olsa, onun yanına bir binmek, öyle bir korkmak isterim, biliyor musun? Evet. Yani bir bilenin yanında bunun hakkını verecek bir adamla kullanmak da, böyle binmek yan tarafa ayrı bir güzel olur. Sen belki tedirgin oluyorsundur. Hayatımda vallahi ilk kez böyle bir şarjır kullanıyorum. Evet. O yüzden affola yani. Ben de yani bilmiyorum sizde var mı? Ben sağ taraftayken kim araç kullanıyorsa hep tedirginim. Yeni model araçta da öyle, eskide de öyle. Yani bende o hep var. Kesinlikle. Oluyor. Bunda biraz daha fazla. Aynen. Bu arada bazı arkadaşlar emniyet kemerine dikkat etmişlerdir. Arkadaşlar, emniyet kemerlerine ufak bir sıkıntı olduğu için ikisinde de takamadık. O yüzden lütfen kızmayın bize. Farkındayız yani, öyle bir şeyin. Denedik hatta, böyle sallanıyor. Yavaş gidiyoruz. Evet, yavaş gidiyoruz. Burada hatta 30-35 mille gittik otobanda, onu söyleyeyim size. Daha Süper. önce videosu var mı bilmiyorum. Charger'ın Türkiye'de çekilmiş bir videosu var mı? Charger'ın yok. Bu kasanın yok. Zaten dünyada da böyle direkt olarak test anlamında çekilmiş çok fazla bulamazsın. Araba yok çünkü yani. Doğru, Her evet. şeyden önce. Bu araçtan, hele 68'den Yani dün Amerika'dan bir misafirimiz geldi. Kendisi de diyor ki Amerika'da bulmak artık imkansız gibi bir şey diyor bu arabaları. Doğru. Ve çok değerli diyor orada yani. aynen. Mesela bunların bir 500 serisi var. Sınırlı sayıda üretilmiş. İşte NASCAR'da yarışabilmesi için homologasyon versiyonu olarak çıkartılmış. Onlar falan herhalde artık 500-600 bin dolar, Rahat 700 bin, var. 1 milyona doğru gider o serileri. Charger 500 diye geçiyor. Hele bir de bunların bu Daytona versiyonları var. Önleri böyle aerodinamik kapatmışlar. Arkasında dev gibi bir şey var. Hatta Plymouth Roadrunner diye bir modeli de var onun. Kardeş model ikisi. Aynı şey. Chrysler grubunun. Yani mesela o araçlardan falan buldun mu? Of, inanılmaz zaten onlar. Yanında bu şey vardır. Bir bip vardır yani. Aha. Yani bu araçlar arkadaşlar, uzatmayayım, İnanılmaz. Şimdi biz dönüyoruz. Ben o şımarıklık yaptığımız yerde bir daha yapmak istiyorum. Kasisiz 8 silindir testi olmaz. Dodge Charger'da olsa bu balık sırtı. Hop. Arka biraz ses yapıyor, sert. Burak kısa. Tık. Tık. Arkalar sert ha, normal. Amerikan'a göre sert. Gidelim. Arkadaşlar, inanılmaz. Ben bu kadar böyle güçlü hissettiren bir Amerikan kullanmadım. Stok bir haliyle. Anlatılmaz yaşanır bir araç. Umarız videomuzu da beğenmişsiniz arkadaşlar. Hala etkisindeyim. Antik Garaj'a da bu şansı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz arkadaşlar.